Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için asla erimeyen, yumuşamayan, aynı tazelikte çıtır çıtır 2 yıl boyunca saklayabileceğiniz biber turşusu tarifim var. Mutlaka sizler de deneyin, eminim çok beğeneceksiniz. Tarifim için 1 kilo jelepon biber kullanıyorum. Jelepon biber biraz daha dayanıklı, sert ve keskin bir acılığı olan biber türü. Ama ne hikmettir ki turşusu yapıldığında o keskin acılığı tatlı bir acılığa dönüşüyor. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir acılıkta. Ama bulamazsanız istediğiniz türde bir biber de kullanabilirsiniz. Biberlerimi yarım parmak kalınlığında doğradım. Steril hale gelmiş cam kavanozlara bir tutam doğranmış sarımsak ilave edip alabildiği kadar biber ekliyorum. Toplamda 10-12 diş kadar sarımsak kullandım. Turşu yaparken kullanacağınız kabın ölçüsünü, hacmini bilmeniz size ne kadar malzeme kullanacağınız hakkında fikir verecektir. Bunu daha önce karışık turşu yapımındaki videomda detaylıca anlatmıştım. Sağ üst köşeye linkini bırakacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. 660 mililitrelik kavanozlar kullanıyorum. Her kavanoz hacminin yarısı kadar malzeme alacak. Yani bir kavanoza 300 gram kadar biber sığacaktır. Böylelikle 3 adet cam kavanozda turşu hazırlamış olacağım. Biberlerin hepsini bu şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz gibi 1 kilo biber 3 adet 660 mililitrelik kavanoza tam olarak sığdı. Üzerlerine de yine birer tutam sarımsak ilave ediyorum. Her bir kavanoza 125 mililitrelik çay bardağı ile birer çay bardağı elma sirkesi ilave ettim. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Eğer turşunuzun daha ekşi ve keskin bir aroması olsun isterseniz üzüm sirkesi kullanmanız daha isabetli olur. Her kavanoza birer yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzu sofra tuzuna göre turşunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Çünkü sofra tuzu rafine edilmiş tuzlardır. O yüzden önceliğiniz kaya tuzu olsun. Yine her kavanoza birer tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu turşunuzdaki asiti dengeleyen unsurlardan biri. Kavanozları hafifçe sallayarak malzemelerin dibe doğru çökmesini sağladım. Kullanacağınız kapaklar mutlaka yeni olsun. Kapaklarınızı sıcak suda beklettikten sonra iç kısmını çok iyi kurulayın. Bu turşunuzun vakumlanmasındaki en önemli etkenlerden biri. Şimdi kavanozların boğaz kısmına kadar kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyu ilave ediyorum. Ve hiç bekletmeden yeni kapaklarla kavanozları sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Soğuyana kadar dokunmuyorum. Soğuduktan sonra kapaklarını kontrol edip serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediyorum. Turşularınız yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra yemeğe hazır hale gelir. Sıcak suyla kurulan turşular kesinlikle yumuşamaz. Tam tersine turşunun fermantasyon süresini kısaltır. Bakın sizlere olmuş olan turşumu şöyle daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Suyu gayet berrak, hiçbir bulanıklık yok. Ve diriliğini de kesinlikle kaybetmemiş. Kapağı açılmadığı ve serin güneş görmeyen bir yerde saklandığı sürece kesinlikle 2 yıl boyunca aynı tazelikte kalacaktır. Kapağını açtıktan sonra mutlaka buzdolabında saklayın. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte sos, turşu, reçel, konserve gibi tarifler var. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimle tekrar görüşebilmek üzere, sağlıcakla kalın.